Yeni bir Blender videosu ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere bir internet sitesi tanıtımını yapacağım ve aynı zamanda da işimize çok yarayacak modellemede çok yarayacak bir gereç üretimini göstereceğim. Bu gereç ile mesela bir modelin köşelerindeki eğrilerinin kaç yarıçapında olduğunu ölçebileceğiz. Öncelikle internet sitemiz Bamboo firmasının nasıl söyleyebiliriz, sanatçılarının oluşturmuş olduğu çizimlerinin paylaşıldığı bir internet sitesi. Bu internet sitesinde %99'una kadar neredeyse bütün ürünleri ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Sadece üye olmanız yeterlidir. Burada Download STL dosyasına tıkladığınız zaman direkt sistem size dosyanın STL versiyonunu indiriyor. Şimdi buradaki benim ihtiyacım doğrultusunda örneğin bir modelleme yaparken bir eğrilerinin, köşelerinin bu şekilde çaplarını ölçebileceğimiz bir gerece ihtiyacım oldu. Bu internet sitesinde de araştırdığımda bu şekilde bir gereçle karşılaştım. En işime yarayacak olan gereçin bu olduğuna karar verdim. Bunun üzerinde oynama yapacağız. Normal şartlarda şimdi arkadaşın yapmış olduğu esere saygısızlık olmaması için indirme linkini vermeyeceğim, yüklemeyeceğim. Hem de bu sizin için Blender'da bir pratiğinizi geliştirmenize fayda sağlayacak. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Download yerine tıklıyorsunuz üye olduktan sonra sistem otomatikmen STL dosyasını bize veriyor. STL dosyasının içindeki zip'e baktığımızda da birçok farklı STL dosyalarının olduğunu görüyoruz. Şimdi bu noktadan sonra Blender programımızı açıyoruz. Yeni bir dosya diyorum. Hangi tuşları bastığımı görmeniz için de bu eklentimi aktive ediyorum. Şimdi penceremizi açalım. Burada neler var onları bir kontrol edelim. Burada hepsini tek tek böyle alıp Blender'a bırakabiliriz boş bir noktasına. Burada file'den import demenize gerek yok. Import stl diyorum. Bir şey gelmediğini sanki görüyorum. Yalnız burada listemde objemin gelmiş olduğunu görüyorum. Ve bu STL'leri attığınız zaman şöyle bir ekranı büyütmeniz gerekiyor. Sağda bir dosya gelmiş. Şimdi şu şekilde bir ortalayayım. Burada sağa doğru atmış. Yalnız bunun kök yani origin yeri tam merkezde. Şimdi ben burada ilk başta bilgisayarımda 3D Cursor diye bir bölüm var. Ben onu hep deaktif olarak başlasın istiyordum. Şimdi yeni bir tane dosya CTRL veya herhangi bir şey buradan Shift A ile bir şey eklediğiniz zaman bu 3D Cursor neredeyse o eklediğiniz objenin origini yani kökü de tam burada olacaktır. Yakınlaştırayım. Bu biraz büyük olduğu için böyle görünüyor. Tam bunun origini de aynı şekilde 3D Cursor'ın tam ortasında olacaktır. 3D Cursor'ımı tekrardan iptal edeyim. Bunu da kaldırayım. Şimdi bu origin ne işe yarıyor? Her dosyanın bir origin, yani objenin bir origini olması gerekiyor. Bu buradan bağlı olduğunu düşünün. Mesela diyelim ben bu objeyi çevirmek istediğimde sanki buradan böyle bağlıymış gibi rotation yaptığım zaman yani R tuşuna kısa yoluna bastığım zaman sanki buradan bağlıymış gibi dönüyor. Ve aynı zamanda da lokasyonu da gene burası belli ediyor. Şimdi bizim objemiz normalde çok sağda bir yerde. Ama buradaki her yer lokasyonları 0 0. Kökümüz neredeyse objenin konumunu da orası belirler. Bunu sileyim. Bununla işimiz yok. Bu çok fazla yer kaplayacaktır. Bununla işimiz yok. Bunu siliyorum. Tekrardan obje listeme geleyim. Neler var? Bloklar var. Bir de şurada numaralar var. Numaraların ne olduğuna da bir bakalım. Import. Yine başka bir yere attı. Bunlar da sanırım şuradaki numaralar. Şöyle edit'e bakalım. Altına bir görelim altından. Evet, rakamlar da alttan görünüyor. Herhangi bir mesela burada kayma falan olursa ekranınızda herhangi bir vertex'inizi veya objenizi seçiyorsunuz. Virgül tuşuna basıyorsunuz ve buraya yakınlaştırıyor. Tekrardan görseliniz düzeliyor. Bu da Blender'ın bir pratik yönü. Çok çünkü bozulacaktır fazla çalışmalarınızda. Bunu da silelim. Tekrardan
Klasörüme, dosyamın oraya geleyim. Şimdi bizim işimize yarayacak olanlar bu bloklar. Yani buradaki parçalar. Şimdi bu bambuda 2 renk basmış. Şimdi ben buna hem bu şekilde fazla filamentimin gitmesini istemiyorum. Buraları ben delmek istiyorum ve aynı zamanda anahtarlık gibi bir delik açmak istiyorum. Bir arada dursun, sıralı dursun, kolayca kullanabileyim. Şimdi Blender'ıma tekrardan geleyim. Bu gidişlerimi de bu arada alta basılı tutuyorum, alt tuşuna ve tab tuşuna basıyorum. Bu da bir Windows'un pratiği. İlk bloğumu alıyorum, ortaya atıyorum. Import STL. Şimdi burada çalışırsam çok mantıksız olur ve sonrasında da bütün parçaları tek tek çalıştığım zaman bir araya getirmek zorunda kalırım. Burada benim pratik bir yolum var. Objeye tıklıyorsunuz. Tabi objemiz seçili olduktan sonra objeye tıklıyorsunuz. Set origin yani kökünü yeni tanımla. Nereye gelmesini istiyorsunuz diye bir liste çıkıyor. Geometriyi köke götür. Kökü geometriye götür. Kökü 3D cursor'a götür. Şu an zaten orada. Kökü cismin alanının ortasına götür. Pardon, surface alanı. Bu da volume, hacmine. Hacmin ortasına götür. Bunu seçelim. Ve şimdi kökümüz buraya geldi. Hatta şimdi döndürmeye çalışırsak rotation'ı artık buradan sanki bir bağlıymış gibi döndürmeye çalışıyor. Ve aynı zamanda da lokasyonumuz da değişmiş oldu. Doğru yere geldi. Yani obje ile uyumlu hale geldi. Şimdi bundan sonra da bunu merkezde birleştirmek istiyorum. 3D cursörümüz nerede? Merkezde zaten. O zaman burada en pratik yolu nedir? Kısa yolu Shift S'ye basıyorum. Burada yeni bir tane menü açılıyor. Selection to Cursor diyorum. Şu an diğerleri bizi ilgilendirmiyor. Seçili olanı 3D Cursor'ın yani o daha deminki imlecin oraya kaydır. Basıyorum ve merkeze geliyor. Virgül tuşuna basıyorum. Objeye beni yakınlaştırıyor. Klavyemin harflerinin olduğu üst harflerinin üstünde rakamların olduğu bölümün en solunda yani birin solundaki tuşa bastığım zaman görüntümü benim oynayabildiğim bir menü açılıyor. Burada yukarıdan taptan görünüşe getiriyorum. Kuş bakışı görünüş yapıyorum. Edit tuşuna basıyorum ve şeklimin nasıl olduğuna bir bakıyorum. Burada benim rakamlarım anlaşılan üst bölümde değilmiş. O zaman tekrardan görünüşe geliyorum. Bu sefer alttan bakışa geliyorum. Alttan bakışa geldiğim zaman rakamlarım göründü. Şimdi daha demin neden görünmüştü? Çünkü kuş bakışı da olsa yani bir kuş bakışı veya alttan bakış olduğu zaman sanki alt Z ile röntgen moduna gelmişiz gibi bütün her şeyi vertexleri görebiliyoruz. Ama şöyle bir teyit ettiğimizde alttan olduğunu görüyorum. Alt Z ile tekrardan normal moda gelelim. Şöyle tekrardan bir bakalım nasıl bu işlem yapılmış. Ben bunu yapmadan önce birkaç kez buraları nasıl delerim diye biraz alıştırma yapmıştım. Rakamların olduğu yer biraz da düşükte. Böyle alta biraz işlem yapılmış. Hatta şu ikisinin arasındaki mesafeye bakayım benim eklentimle. Neredeydi? Edit bölümdeydi. Set Vertex Distance veya kısa yolu Shift CTRL Alt D tuşuna basarsak görebiliyoruz. 0,05 milimetre arada fark varmış. Bunu şimdi ben aşağı doğru kaydırdığım zaman buradaki bölümü de kesmem gerekiyor ki oralar delik oluşsun. Şimdi benim 2 tane renk basan bir yazıcım yok. Buraları görünür yapamam öteki türlü. Hem de daha az filamentim gitsin istediğim için. Bunu şimdi oraları delme işlemini yapacağız. Kamera görüntümü alttan bakacaktım. Alta doğru getiriyorum. Şimdi buradaki bölümleri nasıl tek tek seçebilirim? Tek tek vertexleri seçemem. Çünkü ne olacaktır? Buradakini seçmeyeceğim. Buradakini seçeceğim. Tekrardan kamera görüntümü getiriyorum. Onun için yüz moduna geliyorum buradaki 3 moddan. Kenar, yüz ve nokta. Şu an nokta modunda. 3'e basıyorum ve yüz moduna geliyorum. Face moduna. Şimdi bir tanesini seçiyorum. Shift'e basılı tutup ikincisini seçebilirim bu şekilde. Ama daha bir pratik yolu var. C tuşuna basıyorum. Hemen mouse'umun olduğu yer bir daireyle kaplanıyor. Biraz büyük olacaktır. Tekerleğiyle biraz ufaltıyorum.
ve artık bir shift'e basmak zorunda kalmadan mouse'un sol tuşuna bastığım her yer sistematik bir şekilde sistem sanki shift'e basılı tutuyormuşuz gibi seçmeme imkan veriyor. Bu şekilde bu bölümlerin hepsini seçmem gerekiyor ki sadece istediğim yerler seçilsin. Hatta biraz daha ufaltayım. Böyle basılı da tutabilirsiniz mouse'un solunu. Şimdi burada hareket etmeyecektir. Escape'e basıyorum. ESC'ye. Shift'e basılı tutup faremin tekerleğine bastığım zaman görüntü görünüşümünü bozmadan sağa sola oynatabiliyorum. Tekrardan C'ye basıyorum ve sırayla şu şekilde seçiyorum. ESC'ye basıyorum. Bir yana 1'e geleceğim. Shift ve faremin tuşuyla. Bunlar sizin çok pratiğinizi karşılayacak ve bu işlemi biz 40 defa yapacağız. Biraz fazla gibi gelebilir ama çok güzel bir pratik kazanacaksınız. Tekrardan C'ye basıyorum. Asılı tutuyorum faremin sol tuşunu. Burayı da seçtim. ESC, Shift, mouse'un tekerleği şöyle biraz ufaltabilirim de mouse'umun tekerleğine basıyorum, kaydırıyorum. C'ye tekrardan basıyorum. Ortaya bastığım zaman burada 2 tane yüz var sadece. Kuş bakışı görüntümde olduğum için alt bölümün çizgilerini de görebiliyorum burada. Hemen bir yanda birim zaten önümde. Şurada bir parça var. Şurayı da seçtim. ESC, Shift, farenin tekerleği sola kaydırdım. C'ye bastım tekrardan. Bu şekilde ortamı böyle devamını seçiyorum. Şimdi normal şartlarda ben burayı deldiğim zaman sıfırın ortası havada kalacak. Onu da delme işlemini yaptıktan sonra sileceğim. ESC'ye basıyorum ve şu an seçme işlemini gerçekleştirdim. Bu noktadan sonra benim bunu yukarı doğru yüzeyle 0 yapmam gerekiyor. Çünkü kestiğim zaman içeride pürüzler kalacaktır. Bunu da şu şekilde en basit yönde yapabilirim. Sağdan görünüşe geleyim, görelim. Şu an göremiyorum. Yukarıdan ve alttan bakışlarda bunu görebilirdim. Yandan bakışta göremiyorum. Alt Z'ye basıyorum. Direkt içerisini görebileyim. Şimdi bunu ben burayla 0 nasıl yapabilirim? Şimdi G tuşuna basıyorum hareket etmesini için. Z ekseninde yukarıdan aşağı olacak. Z'ye basıyorum. Z eksenini kilitliyorum. Ama tam buraya nasıl getirebilirim? Bunun için bir taktiğimiz var. ESC'ye basıyorum olduğu yere geliyor. Mıknatıs özelliğini kullanacağız. Snap özelliğini. Şimdi burada yukarıda snap'ine tıklayıp burada neyi bizim mıknatısımızı kullanmasını istiyorsak. Bu grid dediği ızgaralar, vertex dediği noktalar, edge kenarlar, face yüzler, bu da hacim. Bizim burada kullanacağımız vertex. Vertex'i seçiyorum. Aktif etmiyorum mıknatısımı. Tekrardan G yapıyorum. Z'ye tıklıyorum ki dikey eksende kilitlensin. CTRL'ye basılı tuttuğum an mıknatıs özelliği aktif olur. Ben şimdi hangi vertex'e getirirsem sistem otomatikmen onu orada tanıyacak. Ben buradaki 0 noktasındaki bir vertex bulmam gerekiyor. Şu an 0 noktasında fareye soluna bir kere bastım ve artık buralar yüzeyle 0 alanına geldi. Şimdi bu noktadan sonra 2 tane ben pratik yapacağım. Burada biraz bazılarını atlayarak ikinci blokta daha detaylı ikinci yolumu göstereceğim size. Şimdi tekrardan buraya geldikten sonra alttan görünüşe tekrardan geliyorum. Alt Z ile röntgen modumu normal haline getiriyorum, iptal ediyorum. Şimdi bunu benim nasıl yapmam gerekiyor? Klonlayacağım. Yani kopyalayacağım. Kopyaladığım zaman ikinci bir obje olacak bu. Shift D'ye basacağım. Burası benim kopyalanmış oldu. Şu an hiçbir tuşa basmıyorum. Sol tuşuna, faremin sol tuşuna basarsam buraya getirir. Ben ama tam buranın oradan kesmek istediğim için buradan sonra faremin sağ tuşuna basıyorum ki olduğu yere gitsin. Gene hiçbir tuşa basmıyorum. Bunu seçili olan yerleri benim ikinci bir obje olarak burada listeye eklemem gerekiyor ki objeden objeye kesim işlemi yapabilirim. Burada P harfine basıyorum. Ayırma menüsü çıkıyor bize.
Seçili olan yerleri mi farklı bir oje yapmak istiyorsun? Materyali mi? Yoksa birbirinden ayrı her bir parçayı mı? Burada seçili olanlara ikinci bir obje yapmasını isteyeceğim ve sağdaki listeye de baktığınız zaman bir tane yeni bir obje gelecek. Basıyorum ve ikinci bir objem buraya geliyor. Artık edit moddayım ama burası da seçili. Ondan dolayı bir kere tapa basıyorum. Bir tanesini objemin seçiyorum. Tekrardan taba basıyorum. Artık burası farklı bir obje. Şimdi ikinci objemi seçeceğim. Buna kalınlık kazandıracağım. Böyle biraz yukarı alayım onu. Sağa sola oynatmamam gerekiyor. G harfine basıyorum. Z ekseninde hareket ettiriyorum. Modifiye işlemine geliyorum. Modifiye sekmesinde Add Modifier kalınlık kazandırmak için Generate diyorum. Ve burada Solidify. Şimdi burada benim offset olayına dikkat etmem gerekiyor. Bunu ne kadar kalınlık kazandıracağız? Buraya komple geçene kadar. Yani burası ne kadardır? Bir 20 diyelim. Evet, gayet güzel geçti. Şimdi offset olayı burada farklı bir nokta. Yukarı yaparsanız artıya doğru kalınlık kazanır. Sola doğru yaparsanız -1 eksiye doğru kalınlık kazanır. Ama burada dikkat etmeniz gereken konu Face Orientation. Şimdi Face Orientation'ı bu yukarıdan aktif edelim. Şimdi şunun üzerinden size göstereceğim. Şimdi bir küpün iç yüzü ve dış yüzü vardır. Yani bir kapalı bir hacmi. Şöyle yakınlaştırdığım zaman tekerleğimle şöyle yakınlaştırdığım zaman buranın içinin göremiyoruz hala bu arada. Şöyle yapacağım. Virgülle normale getireceğim. Bozulmuş demek ki görüntüm. İç yüzü kırmızı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani modifiye yapacağınız zaman kırmızı yüze doğru eksi hanesi yükselecektir, kalınlık kazanacaktır. Artı yaparsanız gri yönüne doğru yükselecektir. Hatta şunu şöyle bir göstereyim size. Taba basıyorsunuz. Şunu bir yok edeyim. Burada kırmızı yönü bu tarafta. Şimdi ben bunların hepsini seçip kırmızı yönünü yani iç bölümü dışarı attığım zaman ne olacak? Shift N'ye basıyorum. Burada bir normal recalculate diye bir sekme çıkıyor. İçini dışına at diyorum. Şimdi ben burada edit modda da modifiyemi göster dediğim zaman artı olmasına rağmen aşağıya doğru gitti. Insight'ı iptal edeyim, içini dışına değil de normal hale getireyim diyeceğim. Bu sefer yukarı doğru çıkacak. Bazen de ne olabiliyor onu size göstereyim. Şimdi tekrardan bunu aktif edeyim. Yani görünmez yapayım. Şimdi sadece bir harfinin bir yüzeyini kırmızı yaptığımda şeklim nasıl bir hale gelecek görelim. Shift N'ye basıyorum. İçini dışına getir diyorum. Ve şimdi eklentimi görünür yap diyorum. Bütün hepsi yukarı giderken bir harfi geriye geldi. Aşağıya doğru gitti. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Eklentinin düzgün çalışabilmesi için iç yüzeylerinin bir tarafında olması lazım. Dış yüzeylerinin bir tarafında olması lazım. Bunu tekrardan da düzeltelim. Şimdi eklentimiz düzgün bir şekilde çalıştı. Bunu tekrardan düşüreyim. Kabul et diyorum eklentimin modifiyayını. Şöyle yapacağım. Tab'dan obje moduna tekrardan geleceğim. Kabul et diyorum. Kabul ettik. Şimdi bunu bunun içerisinden kesme işlemini yapacağım. Buradaki objemi G harfiyle Z ekseninde düz bir şekilde indiriyorum. Bu sefer Boolean eklentisini kullanacağız. Burada dikkat etmemiz gereken kesecek olanı ilk seçmenizdir. Burası zaten kesecek olan seçili. Shift ile kesilecek olanı seçiyorum. CTRL num.'daki eksiye basıyorum. Veyahut da burada Boolean'da difference'e de basabilirsiniz. Ben num.'um olduğu için eksiye basıyorum. Ve şu anda kesme işlemini yaptı. Ama güzel kesemedi. Bunu hemen şuradaki exact'a basarak düzeltebiliyoruz. Burada sırayla da deneyebilirsiniz hangisini sizde işe yarayacağını.
Eklentiye geliyorum ve bunu apply diyorum, kabul et diyorum. Burada kesilenin hacmini koruduğu bir bölüm oldu. Bunu seçip delete ile siliyorum. Şu an eklentimizi net bir şekilde objemizde uygulamış olduk. Şimdi Tab'la Edit moduna geliyorum. Burada bu bölümü sileceğim. Burayla işimiz yok. Tek tek seçmeme gerek yok. Mouse'umu üzerine getiriyorum ve L harfine basıyorum. Burayla bağlantısı olan, bağlantısı olmayana kadar bütün hepsini sistem komple seçiyor. Delete ile veya X ile silme menüsünü açıp vertex'leri sil diyorum. Tablo obje moduna geliyorum. Pets 3D printimde şu an check yapacağım. Check all dedim. Burada biraz sıkıntılı yerlerimiz var. APV var gördüğüm kadarıyla. Bunu hemen şöyle çözeceğiz. Tab'la edit moduna geliyorum. A ile bütün vertexlerimi seçiyorum. M ile birleştirme kısa yolunun menüsünü açıyorum. Burada 4 tane seçenek var. Ortak noktada birleştir, cursor'da birleştir, collapse'da birleştir ve mesafede birleştir. Bizim için önemli olan mesafede birleşmesi. Seçiyorum. Burada tekrardan bir bölüm geliyor ve 288 tane de vertex'imin silindiği mesajı oluştu. Burada benim bu kaç diyor? 10.000'de 1 milimetrenin 10.000'de 1'i. O kadar detaya ihtiyacım yok. Bunu %1'ine getiriyorum milimetrenin. Bu kadar da detaylı zaten basamayacağız ama bu rakam yeterlidir. Enter diyorum. 290 tane daha silindi. Çok güzel. Şimdi bu şekilde check all diyorum. 4 tane birbirine geçmiş yüzüm olduğunu gördüm. 55 tane de düz olmayan face'imin olduğunu gördüm. Bunu hemen o zaman şimdi 1 ile edit moduna, nokta moduna gelip bunları hızlı bir şekilde düzenleyebiliriz. Non-fillet face'imize bakalım. 1 ile nokta moduna geleyim. Zaten burada hemen nelerin hatalı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada bir doğru gidiyor, kenar gidiyor. Ama buradaki bizim vertex'imiz bir noktaya bağlı değil, direkt ortaya bağlı. Bu da sistem eğriymiş havasını getiriyor. Böyle yapabiliyoruz. Bu noktayı seçiyorum. İkinci noktamı Shift ile seçiyorum. Yine birleştirme menüsünü açıyorum. Bakın bu sefer daha fazla bir listede fazla oldu. Bu sefer at first veya at last'i seçeceğiz. Burada bizim ne anlama geliyor? Şimdi ilk hangisini seçtiysek onu bilmemiz gerekiyor. Hangisini de birleştireceğim? İkinci seçtiğimde birleştireceğim. M ile tekrardan menüyü açıyorum. Sonraki seçtiğim diye at last'i seçiyorum ve burasını buradaki vertex ile hiçbir şekilde bozulmadan seçiyor. Tekrardan check all diyorum. 54 bir rakam düştü. 1 ile nokta moduna geliyorum. Bakıyorum neler var başka burada. Şunu buraya atabilirim. Shift ile ikincisini seçeceğim. M'ye basıyorum. Tekrardan last diyorum. Burada bir tane daha varmış. Bunu da buraya getirebilirim. M'ye basıyorum. At last diyorum. Burada şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kenar düz bir şekilde devam ediyorsa ortada bir tane vertex'in olmaması gerekiyor. Check all diyorum. 53'e düştü. Şuradakini şurayla birleştiriyorum. M'ye basıyorum. At last diyorum. Şöyle bir pratik yol göstereyim. Şimdi bizim bir tane silme menümüz var. Burada üstte vertex'ler, kenarlar, yüzler, sadece vertex ve yüzler veya sadece yüzler. Ama bunun bir altında da dissolve yani şekli bozmadan vertex'leri, şekli bozmadan kenarları veya yüzleri sil diye bir alt bölüm geliyor. Bunun kısa yolu da CTRL'ye basılı tutup X'e basıyorsunuz. Şimdi bu noktayı ben seçiyorum. CTRL X diyorum. Şeklimi bozdu. Bunu nasıl tamir ederim? Hangisinin üzerindeki çizgimizi de bizim sildi bağlantı olduğumuzu? Şuradaki noktayı ile şuradaki noktamı benim birleştirmem lazım. Yalnız bunu F ile birleştiremem. Şimdi buradaki problem bu yüzüm buradaki kenarı sildiği için böyle dümdüz aşağı iniyor. Benim buraya bir tane kenar eklemem lazım ama bu yüzün üzerinden
benim kenar eklemem lazım. Burada F'yi kullanmıyoruz. Düzeltmedi. CTRL-Z. Join. J kısa yoluna basıyorum ve buraya bu yüzü devam eden bir tane kenar ekle diyorum. Demek ki vertex'i silerek yapmayacakmışız. 2 ile kenar moduna geliyorum. Tekrardan check all diyelim ve bizim hangi kenarlarımızın sıkıntıda olduğuna bakalım. Sistem hemen 100 moda attı burada, dikkat edin bu arada. Burada sıkıntı yokmuş. Şunda var. Kenar moduna geliyorum. Şurada benim sıkıntım var. Şunu seçtim, CTRL-X. Problemsiz sildi. Şunu seçiyorum, CTRL-X. Şunu seçiyorum, CTRL-X. Çok güzel. Sildi, hiçbir problem yok. Check all diyorum. Rakam düştü. Benim o zaman ne yapabilirim? Shift ile seçip komple CTRL-X derim. Bunu şu an sildi mi? Silmedi. Silmesin, çok önemli değil. 1 ile nokta moduna geliyorum. Bu noktamı seçiyorum. Bu noktamı seçiyorum. Merge ile Atlas diyorum. Düzeltti mi? Düzeltti. Pratik, bu şekilde çok kolay kazanabilirsiniz. Şu kenarım var. 2 ile çizgi moduna geldim. Bunu seçtim. Bunu seçtim Shift ile. CTRL-X dedim. Silmedi bunu. Tamam. Bir moduna geliyorum. Bu noktamı bu noktamla birleştireceğim. At last ne yaptı? Düşürdü. Burayı da düzeltti. Çok güzel. Neler var burada başka? 2 kenar modu. Bunu seçtim, bunu seçtim, bunu seçtim. CTRL-X, üçü de silindi. Burayı komple düzeltmiş oldum. Bunu seçtim, bunu seçtim. CTRL-X, bunu da düzeltmiş oldum. Check all diyorum, artık buralarımda sıkıntı yok. 44'e düştü. Tabii ki öteki yüzünde sıkıntı olabilir. Bir tarafta sıkıntı olmaması önemli değil. Hemen iki moduyla bakın, sistem tekrardan face'e sıkıntı olduğu için sistem otomatikman 100 moduna yatıyor. Bizim 2 ile kenar moduna geliyoruz. Bunları seçiyorum. CTRL-X. Bunu silmedi. Şöyle bir yapıyorum o zaman. Vertex moduna geliyorum. Bunu bununla birleştiriyorum. Bunu da birleştiremedi. CTRL-Z. Bu uyarıların hepsini yakalayacaksınız. O zaman ne yapacağız? Tekrardan ne yapmıştık? Bu noktayı silmiştik. Evet, aklıma geldi. Bu noktayı silelim. Çok güzel. Buraya attı. Hiçbir problem yok. Şu noktayı ile J ile birleştiriyorum. Ne yaptı? Burada bir sıkıntı yaptı. Çok güzel. 2 ile kenar moduna geliyorum. Bunu siliyorum. Bunu da silemedik. O zaman şöyle yapacağız. 2 ile şuraya tekrardan tıklıyorum. X ile only H ve only face diyorum. Komple sildi. Olmadı. Bunu da yapamıyoruz o zaman. Bir tane daha geri geliyorum. Bir tane daha geri, bir tane daha geri, bir tane daha geri, 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 geri. Böyle yapamıyormuşuz. Şunu şurayla birleştireyim tekrardan, ne olacak? At last. Burayı sıkıntı verdi. Şimdi burada 2 ile silmeye çalışayım. Tamam. Burada şimdi nasıl bir sıkıntım oldu? Ona bakıyorum. Burada problem neymiş? 3 ile 100 moduna geleyim. Evet, burada bir yüzüm olurdu benim. X ile only face diyorum. CTRL Z, Z. Bakalım nasıl çözeceğiz bunu. Biraz düşüneyim. Şöyle yapalım. Bu noktayı bu noktayla join diyelim. Çünkü bu yüzün üzerinden devam etsin. Şimdi bunu silelim. Evet, bu sefer düzgün sildi. O zaman bu tane noktayla bu noktayı da join dersek düzelmiş oldu. Check all diyorum. 43. Süper. Düzeltmiş olduk. Tamamen pratik olayı ve alternatifleri değerlendirmeniz önemli olan. Şunları silelim. Check all 42. Şuradaki noktayı seçeyim. Virgülle yakınlaştırayım. Bakın çok yakınmış bunu. Yani bu kadar yakın olacakmış. M ile atlas diyorum. Bunu da düzelttik. Neler var başka burada? Bu tarafta bir şey kalmadı galiba. Bakalım şurada var mı? Evet, şunlar var. Şöyle 2 ile kenar modu. Şu ikisini silmeye çalışalım. İkisini de sildi. Şunu silelim.
sildi. Neler var bakalım burada başka? Bu tarafta şu var. 2, 2. Yani biraz böyle uzun sürüyor gibi gelebilir size. Burada var mı başka? Etkileyen yok. Şurada var görünüyor. Şöyle yapalım. 2. Şunu silmeye çalışalım. X. X'ini de sildi. Şimdi alt bölüme geçelim. Şu ikisini sileyim. Sistem otomatikman gene 100 moduna attı. CTRL-X. Başka neler var burada? Şu ikisi var. Şunu silelim. Ol. Bu burada mı? Burada değilmiş. Çok yakınlaştırırsak büyük bir ihtimal sistemde sıkıntı olacağını göreceğiz ve gördük. Şurada arada varmış. CTRL-X. Bu da gitti. Bakalım burada neler var. Şurayı komple silebiliyor muyum ona bakayım. Sırayla seçeyim hepsini. CTRL-X komple sildik. 37. Bunların hepsinde demek ki birer nokta kaldı sanırım. Bir de vertex moduna geldim. Evet bakın buralarda noktalar kalmış. Bunları da siliyorum. Alternatiflere bakmanız gerekiyor. Bunu sildik. Şunu şurayla birleştireceğim doğal olarak. Burası attı ama join yapacaktık burada. F değil. J'ye bastık. Düzeldi. Burada bakın hemen bu problemi yakaladım. Şunu şuraya alıyorum. At last. Check all. 33. Birle nokta moduna geleyim. Burada bu problem var. Şöyle yapalım. Bu burada. Senin arasında bir bağlantı var. Önemli değil. Bu kadar detay önemli değil. X de silelim. Zaten silince bu yani bastığımız zaman bu kadar detaylar çok önemli olmayacak. Şimdi nerelerde kaldık? Biraz fazla gibi görünüyor ama değil arkadaşlar. Şu, şu, CTRL X bunları da sildik. Şunu silebilirim. Tek ol 29. Bir ile nokta moduna geldik. Şu var. Şu varmış. CTRL X şu var arada. Onu sildik. Tek 27. Yapıyorum detaylı da hani görmeniz için yapıyorum. Bir sonrakine bu kadar detaylı yapmayacağım ama orada bir de farklı bir özellik göstereceğim. Ondan dolayı bu şekilde uzun detaylı yapmaya çalışıyorum. 26. Burada galiba gene noktalarımız var. Evet burada kalmış. Şöyle bakalım. Bir yere gelmiyor. CTRL-X. Bakın burada da var. Ama bir problem olarak görmüyor bunu mesela. Olabiliyor. Bu eklentinin aslında güzel çalışıyor. Hiçbir problem yapmıyor ama çok nadir yerlerde belki de şu hangisi diyelim degenerate ile alakalı değil. Hangisini yapıyor zero thickness'ı? Non-planar. Non-planar %5, %5'e etkiliyor diye belki de gösteriyor. O kadar detaylısını bilmiyorum. Ama burada pratik kazanabileceğiniz bu şekilde uygulamamızı kullanabilirsiniz. Şu ikisini sileyim. Hiçbir işe yaramıyor büyük bir ihtimal. Aynen. 23 kaldı. Bir. Şu ikisi gitmiş. Şurada var. Şurada var. Şurada var. CTRL-X kaç kaldı? 18. Bir ve bastık. Buradaki bir kenarları da sileyim. H'lere çok iyi dilim dönmüyor. Diye kalıyorum maalesef. Neler var başka? Şurada var. Bu uygulama sizin el pratiğinizi çok geliştirecek. Hızlanmanızı sağlayacak. Başka nelerimiz var? Checkall 14. Şurada gördüm hemen. Şu var. Şu var. Şu var. Hemen CTRL-X 11 kaldı. Bakalım. Hemen zaten belli oluyor hangilerinin olduğu. 10. Bir geldim. Şu arada var. Neler? Check all. Böyle sırayla sırayla bakacağız. Başka bir çaremiz yok bunun için. Evet, bakın bu burada. Bunu hemen
İkincisini yapıp birleştireyim. Nasıl isterseniz 8. Burada buraya birleşecek olan. Bunu şuraya da birleştirelim. Zaten mouse en son seçtiğinizin menüde sistem otomatikmen çağırıyor. 7. 1. Vertex modu. Evet. Buradaki vertex. Sırayla seçelim. CTRL X. Ekol 3'e indi. Buraya geldik. 1. Vertex'imi seçtim. Checkall 2 kaldı. Burada hangileri 1'e basalım. 2'ye bas. Şu 2 vertex. Bitti. Evet. Şu an bitirdik. Tab'la edit moduna geliyorum. İstersem bunun üzerinden bu görünmezlik yerine seçebilirim veyahut da H kısa yoluna basarak da objemi görünmez hale getirebilirim. Hemen buradan Alt Tab tuşu ile listemi çağırıyorum. En son bu bloğum seçiliydi. Hemen sırayla ikincisini alıyorum. Buraya Blender'a bırakıyorum. Import STL diyorum. Görünmüyor. Hiçbir yerle oynamıyorum. Hemen buradan objeye geliyorum. Set Origin. Neyi kullanmıştık? Alanın ortalamasına getir. Hep aynı şeyi seçelim. Bunu da seçerseniz, bunu da seçerseniz o şekilde devam etmenizde fayda var. Bunu seçtim. Shift S'ye seçtim. Selection to Cursor dedim ve buraya sistem otomatikmen attı. Yalnız bu arada dosyamı kaydetmeyi unutmuşum. Tamamen hayat kurtaracak bir işlem. Blender açık kaynaklı, yani bu LTS versiyonu en az çöküş yaşayan versiyonudur Blender'ların. Kaydetmenize fayda var her zaman arkadaşlar. Ne olursa olsun kaydetmenizde fayda var. Ve elinizde CTRL-S kısa yoluna da elinizin bir 5 dakika 10 dakikada bir gitmesinde fayda var. Şimdi burada hemen ikinci objem var. Tab'la edit moduna geliyorum. Alttan görünüşteydi. Kamera moduna geliyorum. Buton diyorum. 3 ile yüz moduna geliyorum. Şöyle kendime görüntümü yapayım. Bir daha kaydırmak zorunda kalmayayım görüntümü. Hatta ne ile şunu gizleyebilirim. Şöyle biraz daha büyütebilirim yan panelimi. Şöyle iyi sanırım. C'ye basıyorum. Tekerleğimi kendime göre ayarlıyorum. Şuradan biraz daha ayarlayayım. Etrafı da seçmeyeyim. Seçersem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Mouse'un tekerleğine basarsanız da seçmeyi iptal eder. Farenin solu seçmeye devam eder. Şu an basılı tutuyorum. Ve tekerleğe bastığınızda seçtiğiniz yerleri geri bırakır. Şöyle geldik. 9'u da gene aynı şekilde yapıyorum. Ortaya bırakacağım. Tekrardan silebilirim. Burayı fazladan seçtik. Burayı fazladan seçtik. Daha da ufaltayım. Şöyle ikisini birden atayım. İkisini büyütebilirim biraz. Tam ortasındaydı burası. Şöyle biri seçeyim. Şurada da bir parçası var birin. Bir de seçiyorum. Burada göstermek istediğim bir konu var. Direkt yapılmış halinin üzerine atlayacağız. Bunu yaptıktan sonra seçtik. Mouse'umun sağına basıyorum veya ESC'ye bırakıyorum. Şimdi burada gene bunu sıfır yüzeyine getireceğim. Ama bunun öncesinde bir işlem yapacağız. Hani çok fazla bu 3D printte fazla açık alanlar olduğu için vertexlerimizi sildik ya belli bir süredir. Çünkü neden? 1'e tıklayayım. Şimdi burada da bir vertex var. Burada da bir vertex. Şimdi ben burada bir özelliği kullanacağım. Auto Merge. Otomatikmen birleştir. Bunu seçiyorum ve bunu da gene %1'ine getiriyorum Enter'la. Bu sefer ben otomatikmen hem bu daha deminki işlemimizde bizim pratiğimize yarayacak. Bu 3D print eklentisindeki yerlerde artık merge kısa yolunu yapmak zorunda kalmayacağız. Ve aynı zamanda da ben buraya yakınlaştırdığım zaman buradaki ikinci bir vertex'im oluşmayacak. Şimdi bu snap olayı da bir de mıknatıs olayı sadece eksenlerde çalışıyor bu arada. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor yalnız.
yüz modunda olmanız gerekiyor. Çünkü ben burada birleştirdiğim zaman bu aradaki yüzleri de seçecektir. 3 ile yüz moduna geliyorum. Y'ye basıyorum hareket ettirmek için. Z'ye basıyorum Z ekseni. CTRL'ye basılı tutuyorum. Benim mıknatıs özelliğim aktif olsun. Ve burada bu sınır vertex'inin oraya getiriyorum birleşme noktasına ve faremin sol tuşuna bastığım zaman artık burada bizim yerimizi birleştiriyor. Ve burada sanki bu daha demin hata yerinde bir seçme işlemi olmuş. Çok önemli değil. Buraya ben özür dilerim, Shift'e basılı tutup şurayı seçtiğim zaman da burasımı deselect yapacak. Bozulma var mı? Hafif bir bozulma olmuş. Yine çok önemli değil. Onu bir düzeltiriz. Şuraları da bir iptal edeyim seçme işlemini. Shift'e basılı tutuyorum ve buralarımı da seçme işlemini iptal ediyor. Şimdi ben burada her şeyi bırakmıyorum. Birazdan bunu düzelteceğim. Çünkü bu sefer benim burada Shift D dediğim zaman tekrardan hepsini seçmem gerekecek. Oraya bastığım an benim buradaki yerleri de bırakacağı için şu an bu işlemi yapamadım. Shift D'ye basıyorum. Sağ kliğe basıyorum ve olduğu yere tekrardan geri atıyor. Şimdi bunu ikinci bir obje yapacağım. Selection'dan listeme ikinci bir objem geldi. Şimdi ben buradaki bu bölümü düzeltebilirim. Nasıl bu düzeltmiştik? Şurada bir tane yüzün fazladan seçildiği için bu sorunu yaşamıştık. Tekrardan ben onu eski yerine nasıl getirebilirim? Y'ye basıyorum. Sadece Z ekseninde hareket etmesini istiyorum. CTRL mıknatıs özelliğini kullanıyorum. Ve buradaki bağlantı noktasına getirdiğim zaman eski haline de gelmiş oldu. Şimdi burada benim double yani 2 tane vertex'im olmadı. Onu da buradan şu şekilde göstereceğim. Çünkü ben artık burada bu özelliği aktif ettim. Yani 2 tane vertex'im 0,01 milimetreden az yaklaşırsa bir tanesini otomatikmen sil, bir tanesi kalsın dedim. Şimdi onu da şurada göreceğiz. 1 ile vertex moduna geliyorum. A ile tüm vertex'lerimi seç diyorum. Şimdi merge dediğim zaman by distance removed 0 oldu. Yani bu ikinci işlemi yapmak zorunda kalmadım. Bu aynı zamanda da 3D print oradaki hataları düzeltmemleri çok pratik bana sağlayacak. Çünkü buradaki option'daki auto merge'im açık olduğu için tab ile edit moda geliyorum. Öteki kesecek olan şeklimi seçiyorum. Y ile biraz yukarı kaldırayım. Görebileyim ne oluyor ne ediyor. Altta benim orientation'ım da açık. Hepsi düz, yukarısı şeklimin dış yüzü. Modify'ye geliyorum. Generate diyorum. Solidify'e tıklıyorum. Artı yapıyorum. Buraya 10 santim, 10 milim diyebilirim. Yeterlidir. Y ile hareket ettiriyorum. Z ekseninde Z'ye basıyorum. Aşağı indiriyorum. Otomatikmen direkt bunu kabul et diyorum. Uygula diyorum. Şimdi ikinci şeklimi seçeceğim kesileceğini. Shift'e basılı tutup bu şeklimi seçiyorum ve CTRL numlock minus tuşuna basıyorum. Burada hemen geliyorum. Exact'a basıyorum. Yani birebir kes diyorum. Kesme işlemini yaptı mı? Çok güzel yaptı. Şimdi burada Apply'a tıklıyorum. Artık bu kesenin hacmini buradan silebilirim. Bu benim bu şekilde önüme geldi. Şimdi ne ile yan paneli açıyorum. Objemi seçiyorum. Check all diyorum. Non-flat face'im 223. Zero face'im bilmem neler. Çok önemli değil. Tab ile edit moda geliyorum. İlk önce şurayı bir sileceğim. L ile buradaki bölümü seçtim. X ile vertex'lerini sil dedim. Şimdi check all dedim. Bu şekilde rakam düştü. Şimdi A ile tekrardan bütün hepsini seçiyorum. Merge distance by distance diyorum. 263 taneyi sildi. Çünkü kesme işleminden sonra otomatikmen almadı. Check all diyorum ve 64 sadece non-flat face'ime geldi. Şimdi buradaki pratik yolu göstereyim. Bir ile nokta moduna geldim. Non-flat face'lerimi göster dedim. Bir ile vertex moduna geldim. Hemen şu ikisini buradan silebilirim. Gözümde görünüyor. Şurada bir tane daha var. Bunu silebilirim.
Kesme işleminden sonra tekrardan bir problem yaptı buradaki kesme yerlerinde. Şunları hemen pratikle sileyim. Check all 59'a düştü. Şuradaki bu auto merge'in de ikinci pratikliğini göstereyim. 1'e bastım. Bunları hemen siliyorum. Neler var? Şu aradakileri direkt silebilirim gördüklerimi. Hiç problem olmadan. Başka neler var burada? Burada var. Şu var. CTRL-X sildik. Şu ikisini birleştireceğim. Join. Bunu da birleştiriyorum. Join. Burası düzeldi. Check all. Burada neler varmış? Şu sanırım düzgün bağlanmıyor. Yaklaştırayım. Evet, düzgün bağlanmıyor. Burada hemen G'ye basıyorum. Hareket ettiriyorum. Tekrardan G'ye basıyorum. Slide özelliğini kullanıyorum. Bu çizgi üzerinde yürü diyorum. Ve buradaki vertex'ime yaklaştırıyorum. Bırakıyorum. Artık 1 oldu. Otomatikmen çünkü buradaki bizim auto merge'imiz sildi. Check all 52. Bakalım neler varmış. 1 ile nokta modu. GG buraya getirdik, birleşti. Başka ne var? Şu var. Şunu şuraya getirebilirim. GG bırak. Şunu getirebilirim. GG bırak. Checkall 51. Otomatikman Team Face'imiz de düzeldi fark ettiğiniz gibi. Çok fazla takılmayın şu oldu, şu oldu, şu oldu. Önünüzdeki işi bitirin. Sonra en son işleminize tekrardan bakın. Buraya gelelim. Evet, bu şekilde bunu da bitirdik. Ne yapıyorum? Taba basıyorum. T'ye basıyorum. Bunu da atıyorum. Bu şekilde son parçamızı da bitirdikten sonra burada bütün listemizdeki parçalar görünmez halde. Mouse'umuzu buraya listemize getirip Alt H'ye bastığınız zaman bütün parçalarımız görünür oluyor. Bunu ben üst üste yapmak istiyorum parçalarımı. Çünkü anahtar deliği gibi bir delik çizmek istiyorum ve bütün aynı parçalarımın da bir yerden kesip nasıl yapabilirim en hızlı bir şekilde? Kamera görüntümü sağdan veya soldan hiç önemli değil. Biraz daha şöyle bir büyüteyim. Bir tane seçili. G'ye basıyorum, Z'ye basıyorum, bir yere bırakıyorum. Sıradakini seçiyorum. G, Z, biraz üstte olur. G, Z, biraz altı olur. Bu da son parçammış. Hatta geri yapayım olduğu yerde kalsın. Ve bu şekilde numlock tuşlarımın sağa sola basarak görüntümde oynamalar yapabiliyorum. Tekrardan sağdan görünüşe geleyim. Bunların tek bir düzde olmasını istiyorum. Ama biz nereyi kesmeyi planlıyoruz? Onu bir ilk önce bir çözelim ki rakamların üzerine gelmesin. Galiba şu yön iyi. Bu yön hangisiymiş? Şuna bakalım. Back değil galiba. Evet. O zaman front. Back böyle oldu. Front. Front'a geliyorum. Bu şekilde bir tane yer belirliyorum kendime. Mesela en içteki çizgi hangisi? Şu. Şunu bulayım. Değil mi? Daha içte olan yok. Bunu şuradaki çizgiye hizalıyorum. G,
X, Y, X, Y, X. Bu şekilde bitirdik. Daha nizami olmasını istiyorum. Yani benim şu an burada hangi yönden yapmıştık? Front demiştik. Yani soldan da bir görünüşünde düzeltmemiz gerekecek. Kalmış mı da kalmadı. Bunu da bu şekilde bitirdik. Şimdi bakalım. Gayet nizami bir şekilde oldu. Nereyi kesme işlemini kullanmayı planlıyoruz? Şurası güzel gibi. Nizami olması için bu şekilde yaptım. Bu arada arada sırada CTRL-S ile dosyanızı kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir tane bloğum görünmüyor. Niye görünmüyor? Bakalım. İçeride olduğu halde bir tanesi görünmüyor. Görünür yapıyorum. Şurada kalmış. Bu galiba değil mi? Evet bu. Böyle yapalım. Sağdan görünüş getireyim. Biraz yukarı yapsak yeterli olur. Bazen de buradaki gözden bile görünür olmuyor. O zaman Ö tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Çok zorlu bir durum oluyor o zaman. Yanlış bir tuşa basmış oluyorsunuz. Ama Ö tuşuna bastığınız zaman da düzgün bir şekilde, problemsiz bir şekilde görünür oluyor. Bazen hani bu H ile, Alt H ile görünemeyebiliyor. Tam orayı çözemedim. Ama tekrardan görünür yapmanın hali Ö tuşu. Tamamdır. Bunu da yaptık. Kesme yerini nereden yapacağız? Tam şuradan aşağıya doğru geleceğiz. Ben 7 milimetre çapında bir delik yeterli gibi geliyor bana. Şöyle yapacağım onu. Shift A diyorum. Bir tane silindir ekle diyorum. Silindirimiz nerede? 3D cursor'ın orada. Silindirin boyutunu hemen buradan sağdan item bölümünden gerçekleştirebiliyorum. Dimensiyonlar bölümü. Ne demiştik? Bir 7'ye 7, 7, 7 yapalım bunu bir. 7 milim çapında olacak. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı. Bu şu an 7 milim oldu. Bunu boydan boya atmam gerekecek. Yani uzunluğunu yapacağım. Burayı 550 diyelim. 55 santim. Tam oturdu. Bunun nereye geleceğini bir görmem lazım benim. Nereye yapmak istiyorduk? Şuralara bir yerlere. O zaman şuradan bakarak da yapabilirim. Kuş bakışı da yapabilirim. Burada ama koordinatları tuşlarımızı kullanacağız. Y, X. Çok fazla gitmesin. Güzel. Şöyle bir şuradan da bir baktığımız zaman pardon önden görünüş yapmamız lazımdı. Şöyle bir bakalım. Bu biraz sağda kalmış. O zaman G, X şöyle yapalım. Şöyle iyi gibi. Bakalım yukarılara aşağılara ne durumda. Burada da biraz var ama burası çok fazla geniş olduğu için sanki şey gibi görünüyor ama bizim için burası yeterli. Şimdi bir de y ekseninde düzeltme yapacağız. Y şurada kalsın. Yine bir sırayla bakmamız lazım. Her yerde nereye oturuyor? Burada biraz daha sağa getirebiliriz.
Şurası ama burası için uygun görünüyor. İki eksende de bakmamız lazım ki böyle nizami olsun çalışmamız. Şuralar da çok iyi, ortalamış. Yukarı doğru böyle bir gidiyorum. Buralarda sağ gelebilir ama yukarıdaki yerlerden dolayı yapmamamızda fayda var. Şimdi artık buradayız. Diğer eksendeyiz. Y eksenindeyiz. Şimdi bunu biraz sağa direkt atalım. Çünkü burayla bu sefer sıkıntı oluyor. Şöyle yukarı doğru çıkalım şimdi. Şu da iyi. Şunu biraz şöyle X'e atabilirim. Çok hafif. Şunu da biraz Y'ye atabilirim ki çok da şurası böyle olmasın. Y, Y. Düz usulü yapacağız bu noktadan sonra. Şunu da hafif X'ten sola doğru kaydırabilirim X ekseninde. Tamam. Gayet buralarda güzel. Tamam. Şimdi gene kesme işlemini kullanacağım ama kesme işlemini kullanmadan önce bunun dimenzyonunu, kalını ölçeklendirmesini hepsini bir yapmamız lazım ki bunun sanki kendi boyutu buymuş gibi sisteme algılatmamız lazım. Bunun için de CTRL-A'ya basıyorum. Skalı sanki buymuş gibi bir yap dedim. Çünkü keserken boyutlandırması farklıymış gibi bir algılama yapmasın diye. Şimdi ne yapabilirim ben burada? En pratik yol ne olabilir? Bunu seçip bunu seçtiğim zaman sadece bunu kesecek. Bunlar farklı objeler. Her birini ayrı ayrı kesmem gerekir. O zaman nasıl yapacağım? Bunların o zaman hepsini bir objeymiş gibi sisteme tanıtacağım. A ile bütün her şeyi seçiyorum. Bunu seçmesini iptal etmek için Shift'e basıyorum ve bunu seçme diyorum. Şu an seçti. Seçme diyorum. Tekrardan bastım, seçmedi. CTRL-J'ye basıyorum. Ne diyor? Aktif bir obje seçmedin diyor. O zaman bir tane aktif objem olması lazım benim. Shift'e basılı tutup en üstteki parçayı seçiyorum. Aktif objem olması lazım. Şimdi CTRL-J'ye basıyorum ve hepsi artık bir parça oldu. Liste 1'e düştü. Şimdi bunu bundan kesebilirim. İlk öncelikle kesecek olanı seçiyorum. Sonra Shift ile kesilecek olanı seçiyorum ve CTRL eksi tuşuna basıyorum. Direkt kesim işlemini gerçekleşti. Float'ta kaldı. Düzgün kesmiş gibi göründü ama ben her ihtimale karşı exact yani tam oranıyla kes diyorum ve bu şekilde apply diyorum ve artık kesme işlemi de gerçekleşti. Kesenin hacmini gösteren yeri de delete tuşuyla siliyorum. Şimdi bunları benim 3D Print'ten STL olarak export etmem lazım. Yalnız bu şekilde export edemem. Ne yapacağım? Bunları tekrardan her birini farklı bir objeye çevirmem lazım. Başta bir parçayı nasıl farklı bir obje yapmıştık? Orada menüde bir liste vardı. Tab ile Edit moda geliyorum. Bütün vertexlerimi seçmem gerekiyor. P tuşuna basıyorum. Menüden bu sefer Loose Parts'a basıyorum. Yani birbiriyle bağlantılı olmayan parçaların her birini ayrı bir obje yap. Bastım ve her biri artık ayrı bir obje olarak karşıma geldi. Tab ile Edit modundan çıktım. Şimdi her birini ayrı ayrı seçebiliyorum. Şimdi isterseniz tekrardan check all diyebilirsiniz. Bu sefer rakamımız çok az oldu. Sadece şu kesme noktalarında kaldı. Birçok işlemimizi de yapmış olduk. Neler var? Şurada bir iki parça var ve kesme yerleri var. Zaten buraları biz düzeltmiştik. İsterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz en son bu noktaya bırakabilirsiniz. Onu şimdiden söyledim. Başta söylemedim. Ne yapacağız? Artık export edebiliriz. Her birisini sırayla export edip
Şöyle de yapabilirsiniz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 diye de bunların her bir objesinde rakamlarını belirtirseniz 40 adet olması gerekiyor takımın tam olması için. Yalnız bunlar başta da söylemeye çalıştım, yarı çapını ölçer bir kenarın, eğrinin. Tam çapı değildir. Orada ölçeklendirmede hatalar yaşayabilirsiniz. Her bir şekli seçip, klasörünüzü seçip nereye kaydedecekseniz ondan sonra da export diyerek TTL dosyalarınızı elde edebilirsiniz. Videomun sonuna geldik. Bu biraz uzun bir video oldu. Artık böyle Case Schedule'la değil de Blender'ın farklı özellikleriyle yavaş yavaş giriş yapmaya çalışıyorum. Ne oluyor? Bu noktada da bütün özelliklerini kombine ederek daha farklı zorluklarla farklı modellere ulaşabilmemizi sağlayacaktır bu bize katmış olduğu bu videoların özelliği. Buraya kadar sabredip izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.